Hoş geldiniz. Bugün börek yapıyorum. Öyle güzel bir börek ki çok kolay, çok da lezzetli. Videomu beğenir, paylaşırsanız çok sevinirim. Abone olmadıysanız lütfen abone olun. Harika bir iki kat börek oluyor. Altı da üstü de birbirinden güzel. Yemesi de inanın doyamazsınız. Hadi gelin börek yapalım. Hoş geldiniz. Bugün mayalıdan börek yapacağım. Ispanaklı, pırasalı. Bir yemek kaşığı mayamız. Bir yemek kaşığı şeker. Bir yemek kaşığı tuz. 10 bardak una, 5 bardak da ılık suyumuz. Hamurumuzu yoğuruyor. Yumuşacık bir hamur olacak, mayalı. Çok güzel börek oluyor. İnanın ben çok seviyorum. Hamurumuz yoğruldu. Kıyılarını toplayıp mayalanmaya koyacağım. Hamurumuzu örtelim. Hamurumuz mayalandı. Şöyle alalım bakalım mendillerimizi. Masamı bolca unlayayım ki hamurumuz zaten bayağı bir şuna dökelim. Şöyle eşit bir iki parçaya bölün. İki parçaya böldüm. O iki parçaya böldüklerimi de bir tane daha bölüyorum. Böyle yuvarlayıp tepsime alacağım. Hemen bir 10 dakika bir kendine geliverecek. Yapmaya başlayacağım. Dakika böyle hemen azıcık kabarıverdi mi başlayacağız. Böreğimizi yapmaya. Hamurumuzu aldık. Biraz elimle, biraz oklavacıyla ...200 milimlik 10 bardak undan 2 tepsi börek çıkıyor. Yani klasik su bardakları. Öyle büyük değil.
Şöyle tepsimize koyduktan sonra düzelteceğiz. Kolay düzeliyor. Öbür yüzünü de açtıktan sonra içinin malzemelerini katalım. Ispanağım sulandı. Ispanağıma tuz ekerek sıktırdım. Burada 2 tane pırasa kıydım. Burada beyaz peynirim var. Biraz da kaşar rendeledim. Tuzu yeterli gelecektir. Çünkü bayağı tuz ektim. Peynirimizde de tuz vardı. Burada isteğe bağlı. Benim biraz pul biberim var. Pek fazla atmayın, acı oluyor. Ama yine hafif acılı seviyoruz. O yüzden böyle bir karıştıralım. Şimdi bu katına ben biraz bir yağ edeceğim. Yağımın içinde azıcık da haşhaşım var. Yani haşhaş var sayılmaz. Bu tereyağı da olabilir. Ayçiçek yağı da olabilir. Benimki ayçiçek yağı. Şuraya biraz az oldu. Her yerine gelecek şekilde sürüp tamam, bu kadar. Bu börek çok kolay bir börektir. Bunun yarısını buna koyacağım, yarısını da öbür tepsiye. Bol malzemelerce mis gibi börek. Böyle elimizden alıyoruz. Üzerine koyuyoruz. Böreğimizin üzerine de aynı yağdan biraz daha yapıyor. Bu da kızarması için güzel oluyor. Yumurta falan sürmeden haşkeş bulaşıklı bir yağına üzerinde acıcık haşhaşı var. Şimdi böreğimiz tepsi mayası alacak. Böreğimizi bir keselim. Parça parça. Yemesi kolay oluyor. Şu ters yanı daha düz oluyor. Böyle şöyle kesiverin. Böyle kesip tepsi mayası aldırıncık 160 dereceyle 170 dereceyle pişirebilirsiniz. Fırınınızı daha iyi tanıdığınız için ben 165 derece 170 dereceyle genelde hep pişiriyorum. Biraz büyüklü küçüklü oldu ya, olsun. Pırasalar kıtır kıtır ediyor. Böreğimiz tepsi mayasını alınca pişirmeye hazırdır. Şimdi ikinciyi yapmaya geçeceğim.
Hemen ikinci böreğimize geçtik. Ay böyle şeyle götçeme şöyle alıversem de olacak. Hemen böyle katlayarak daha kolay oluyor. İçinde düzleyebilirsiniz böyle. Hamurumuz çok güzel. Maşallah yumuşacık. Yapışan bir hamur. Böreğimizin bu katına haşhaşlı yağımızı döküyor. Kalan iç harcımızı da döküyor. Böreğimizin üzerini yağlıyoruz. Tepsi mayasını aldı böreklerimiz. 165 dereceyle ayarladık. Şimdi tepsimin ikisini de koyuyorum altlı üstlü. Böreğimiz pişti. 40 dakikaya ayarladık. İkisini birden koydum. Canlarım şey oldu. Bir kere bir alt üst ettim. Yukarıdakini alta koydum. Alttakini yukarı koydum. Tam 40 dakikada ikisi de pişti. Yani açıncık hemen şeysiz gidiyor ya sıcaklığı. Atları da böyle güzel oldu. İnanın çok kolay, çok güzel, çok da tatlı bir börek. Videomu beğenir, paylaşırsanız çok sevinirim. Abone olmadıysanız lütfen canlarım abone olun. Şunun güzelliğine bakın. Hemen ısırdı mı gidiyor. Ay ama çok yakıyor canlarım. Çok. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.